Gel. Hünkârım. Rumen ve Yunan sefirler hükümetler adına anlaşmaları imzaladılar. Siz imzaladıktan sonra anlaşma yürürlüğe girecek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Namaz vakti gelmiş paşa. Bekletmeye gelmez. Ekber. Eşhedü en la Siz de Rumen ve Yunan sefirleri çağırınız. Onların huzurunda imza edelim. Emredersiniz hünkâr. eşhedü en la ilahe Karasu Efendi. Çok rica edeceğim. Bir daha bana pusula göndermeyiniz. Bunu ya bir memur açsaydı ne olacaktı? Devlet düşmanları Mahmut Paşa'ya pusula yoluyla haber gönderiyor diye adım çıkmayacak mıydı? Çıkacaktı. Cık, olmaz. Bir dahaki sefere kendim gelirim. Resmi görüşme talebiyle. O olur canım, ona bir şey diyemem. Burada böyle boş boş oturacak mıyız? Le Bon kafede. Bir şeyler yeseydik iyi olurdu canım. Vay Karaso. Bir sipariş versen. Lakin ben üzerime hiç para almamışım. Hesabı siz ödeseniz olur değil mi? Elbette. Sağ olunuz. Evladım. Le Bon Usta'nın o güzel pastalarından şöyle çeşit çeşit azar azar getir ortaya. Hepsinden tadalım. Hadi. Karasu Efendi. Bay Herzl'a ne diyorsunuz? Firar etmiş. Yahu sen kıyın kıyın öyle yaşayıp gidiyorsun. Sana ne değil mi? Ha? Karasu Efendi. Darısı sana artık. Gerçi sen nereye kaçacaksan. Selanik de bizim. Zaten Selanik'ten sadece vatanperverler çıkar. Sen nasıl çıkmışsan orası meçhul. Ben de devletime hizmet ediyorum Mahmut Paşa. Orası da doğru. Sizi çok mühim bir havadis vermek için çağırdım buraya. Dur canım, öyle hemen havadis mavadis verme. Önce biraz Le Bon Usta'nın pastalarından yiyelim. Aklımız başımıza gelsin, havadisi ondan sonra verirsin. Evladım hadi. Açlıktan öldük burada, zafiyet geçirdik. Ey dualara icabet eden. Bize şah damarımızdan daha yakın olan. Esirgeyen, bağışlayan. Lütfeden Allah'ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan. Gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen. Mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi. Her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Evlatlarımızı Rabbini bilenlerden eyle. Onları şeytanın tuzaklarından koru. Evlatlarımıza ve bize merhamet et. Sen
merhameti sonsuz olansın. Amin. Pek makbule geçti, sağ olunuz. Afiyet olsun. Anlatınız hadi, pastanın sonuna geldik. Gümrük anlaşması ne alemde? Gümrük anlaşması iyi, çok iyi gidiyor. Bütün maddeleri bizzat ben hazırladım. Hünkârımız da neredeyse imzalamak üzeredir. Siz bunları neden soruyorsunuz? Yoksa siz benim ağzımdan laf almak için mi buraya geldiniz? Sana Parvus'un oyununu anlatmaya geldim. Hadi canım. Sen Parvus'u satacak adam mısın? Sen Parvus'un ağzının içine bakarsın. Bir hainlik emretsin de yapayım diye. İşler değişti Mahmut Paşa. Ne oldu? Herzl burayı terk ederken bana çok mühim bir sır verdi. Neymiş? Sara Hedaya'yı öldürenin Parvus olduğunu öğrendim. Sözlerinizi duyunca, bir de şu gözlerinizi görünce size inandım. Güzelce bir anlatınız bakalım. Mevzu neymiş? Pekala. Parvus gümrük anlaşması olursa afyon ticareti yapacak. Abdülhamid'e yapmayı planladığı darbenin parasını afyon ticaretinden elde etmeyi düşünüyor. Yunan sefiriyle görüştü. Ruslardan alacakları silahları boğazlardan geçirmeyi planlıyorlar. Sağ olunuz Bay Karasu. Şimdi benim hemen kalkmam icap ediyor. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz bu talebelere? İngiliz vatandaşlığını aldıracak kadar ne hissediyorsunuz bu gençlere karşı? Onlar benim mektebimin ilk talebeleri olacaklar. Kızgın çöl kumlarında bahar hasreti çeken gençler onlar. Cezüretül Arab'a ilk girdiğimde medeniyetin hükümdarı olarak karşılayacaklar beni. Sultanım, Kemalettin, bir heyetle görüşme halindeydim. Acil gelsin deyince merak edip hemen geldim. İyisiniz değil mi? iyiyim merak etme. Akşamı bekleyemedim. Hemen göstermek istedim. Ne bu? Avrupa'da gideceğimiz yerlerin rotası. Düşündükçe bile heyecanlanıyorum. Hemen gitmek istiyorum. Ne zaman gideriz? Bir Avrupa seyahati fikriniz olduğunu bilmiyordum. Haklısın. Handan bahsedince içimde oraları görme arzusu doğdu. Hem baş başa da vakit geçiririz. Sultanım, benim burada bir vazifem olduğunu unutuyorsunuz. Eşinize karşı bir vazifeniz yok mu Kemalettin Paşa? Lüzum ederse ben babamla konuşurum. Mazeretinizi kabul edecektir.
Hayır. Bakın sultanım. Hünkârımızın kerimesi olarak istediğiniz her şey benim için emirdir. Lakin vazife önceliğim hünkârımıza karşıdır. Ve vazifemi yaparken mazeret bildirmeksizin icra etmek isterim. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri, el muzaffer daima. Hayırlısıyla imza edelim Sefir efendiler. Sizi de çağırdım ki bu husustaki samimiyetimizi görün. İnşallah devletlerimizin menfaatine olacak bu iş. Büyük devletlerin iktisadi politikaları bizim gibi küçük devletleri neredeyse aç bırakıyor hünkârım. Ticaret yapamıyoruz. Fabrika kuramıyoruz. Büyük devletler hiç boş alan bırakmıyor. Büyük samimiyetle ifade etmek isterim ki bizim devletimizin vaziyeti de bu şekilde hünkârım. Devlet büyük olabilir. Yeter ki zalim olmasın. Osmanlı da büyük. Lakin zalim değil. Zalim devletler tüm dünyayı sömürmek ister. Bizlerse adaletle, şefkatle, çalışarak var olacağız. Şimdilerde kapital nizamın karşısında olan bazılarının dediği gibi emeği kutsal bir metaya dönüştürmeden halledeceğiz bu işi. Biri paraya tapar, biri emeğe. Ne güzel söylediniz. Bu topraklarda yaşayanları zalim devletlere ezdirmemek için atalım imzamızı. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hünkârım, Hayırdır paşa? müsaadenizle hünkârım. Sefir efendiler, bize müsaade edin. Anlaşmayı sonra imzalayalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Bunu nereden öğrendiniz paşa? Karasoy Efendi'den. Demek Parvus Efendi'nin tertibi bu. Bizim ticaret anlaşmalarımızdan faydalanıp afyon ticareti yapacak. Hünkârım, bir de Yunanlılar silah alışverişini rahat yapabilmek için bu anlaşmayı imzalamışlar. O mühim değil paşa. Biz zaten bunu Yunanlılara yem olarak sunmuştuk. Ruslardan aldıkları silahları boğazlardan rahat geçireceklerini düşünüyorlardı. Lakin onların da imzaladığı uluslararası hukuk kuralları var. Ve uluslararası hukuk kuralları milli hukuk kurallarından üstün olduğu için bu zaten mümkün olmayacaktı. Lakin afyon işi mesele. Peki ne yapacağız hünkârım? Anlaşmayı imzalamazsak fabrika hayallerimiz suya düşecek. Anlaşmayı imzalarsak da bu afyon işine yol vermiş olacağız. Ne yapacağız hünkârım? Paşam, çocuklardan birini Luka'ya gönderdim. Anlaşma tamam. Yarın limandan bir araba alacak. Sizi Luka'yla görüşmeye götürecek. Ama nereye götürecek bilmiyoruz.
Öğrenmeye çalışın Fredo o vakit. Çok riskli bir iş yapıyoruz. Öğrensek bile adamlar fark edip sizi başka bir yere götürebilir. Üzerinizde silah da olmayacak. Fredo'cum, ben senin Sicilyalıların zeki olduğunu bildiğinden yanımda tutuyorum. Lakin son zamanlarda sende böyle bir gerileme olduğunu düşünüyorum. Sen merak buyurma. Mehit Efendi benim ne demek istediğimi pek âlâ anladı. Anladım paşam. Anladım. Lakin Fredo haklı. Riskli. Ben niçin evlenmedim biliyor musunuz bugüne kadar Mehit Efendi? Yok. Birincisi, aklımı başımdan alacak bir afet-i devran ile henüz karşılaşmadım. İkincisi, ben zaten evliyim. Evli mi? Ya, ben riskle evliyim Mehit Efendi. Ben her an ölebilme riskini evlilik yüzüğü gibi parmağımda taşıyorum. Paşam, iş bitti. Tesisatı kurduk. Ne zaman başlayacağız? Yarın. Yarın abucum. Yarın. Sizi uyandırmak istememiştim. Uyandığım iyi oldu. Yemeğinizi yeniden ısıttırayım. Soğumuştur. Aç değilim. Ayrıca bugün sizi uyarmıştım. Bana karşı suçluluk duymanıza lüzum yok. Gerçekten istediğim için hizmet ettim bugün size. Zorunda hissettiğim için değil. Yakında bitecek olan sahte bir izdivaç için fazla zahmete giriyorsunuz. Yapmayın. Bitmek zorunda değil. Evlenirken kalbimin başka bir aşkın acısıyla yaralı olduğunu biliyordunuz. Ve bu yarayı iyileştirmek için söz verdiniz. Doğru. Vermiştim. Ama o zaman ölü bir adamın arkasından yas tuttuğunuzu sanıyordum. Halbuki aşkınız Kemalettin Paşa yaşıyor. Her gün gözünüzün önünde. Kemalettin benim için öldü. Bu yarayı kapatmakta bana yardım edin. Tıpkı söz verdiğiniz gibi. İmzaladınız mı anlaşmayı? Hayır. Neden? Abdülhamit tam imza edecekken içeriye Mahmut Paşa girdi. Abdülhamit'in kulağına bir şeyler söyledi. Sonra birden sultan imza atmaktan vazgeçti. Biz de anlamadık ne olduğunu. Ziyanı yok. Ya iktisadi kalkınma hamlesinden vazgeçecek ya da Afyon işine ruhsat verecek. Son imparatora tercih bırakalım. Hangi kararla tahttan düşeceğini kendi seçsin. Mahmut Paşa'nın getirdiği havadis olmasa tuzağa düşmüştük. Ne yapacağız hünkârım? Anlaşmayı imzalamazsak tüccarlar batacaklar.
İmzalarsak da afyon ticaretine yol vermiş olacağız. Lakin Tahsin Paşam, tüccarlar borç anlaşmasını imzaladılar. İkiniz de haklısınız paşalar. Zor bir vaziyetin içine düştük. Bir karar vermemiz gerek. Anlaşmayı imzalayıp tüccarın işini yola koyacağız. Sonra da fabrika açacağız. Lakin bu esnada afyon denen illetin nereden geçtiğini, hangi memleketler üzerinden gittiğini, geldiğini kontrol edemeyeceğiz. Bugün ilk dersinizi ben vereceğim. Buraya gelene kadar çok meşakkatli yollardan geçtik. Daha da zorlu yollar bizi bekliyor. Siz bana Ümmül Arap dediniz. Sizden istediğim şey tahsilinizi tamamlamanız, yurtlarınıza geri dönmeniz ve annenizi unutmamanız. Ben size geldiğimde sizleri kendi yurtlarınızın hükümdarı olarak görmek istiyorum. Adaletli ve medeni hükümdarlar. Ümmül Ara, Ümmül Ara, Ümmül Ara, Ümmül Ara, Ümmül Ara. Size bir müjdem daha var. Gel. Hünkârım. Hünkârım. Belhan'ım bir mektep açmış. Ne güzel. Lakin Arap aşiret reislerinin evlatları bizim mekteplerden kayıtlarını alıp oraya gitmişler. Nasıl olur bu paşa? Marif Nazırı Zühtü Paşa buna nasıl müsaade eder? Hünkârım, ilkin müsaade etmemiş tabii. Lakin gençler İngiliz vatandaşlığına geçmişler. Bin dert, bin namert. Sıkıntının her türlüsü musallat olmuş bize. Kaderimizden başka teneffüs edecek bir şeyimiz yok. Duamızdan başka sığınacak limanımız yok. Öyle hünkârım. Şükür ki duamız var paşa. Şükür. Misafirimiz geliyor mu? Yoldalar hünkârım. Yakında payidahta vasıl olurlar. Âlâ. Hünkârım, anlaşmayı imzalayacak mıyız? İmzalayacağız paşa. Başka çaremiz yok. O fabrikaları mutlaka açmalıyız. Bugün için küçük bir adım. Lakin yarın memleketimiz o fabrikaların üzerinde duracak. Sefirleri onları anlaşma yapmak için çağırdığımızı söyleyin. Emredersiniz hünkârım. Üzerimizi aratmayalım. Paşam, vaz mı geçecek? Of Fredo'cum of. Biz o işten çoktan geçtik. Sen hala vaz mı geçsek diyorsun. İnşallah sizin beni takip ettiğinizi anlamazlar. Hah. Luka'nın adamısınız öyle mi? Evet paşam. Müsaade ederseniz üzerinizi arayacağım. İyice baktın mı? Baktım paşam. Ama nasıl olur bu? O silah benim. Evet, senin evladın. Şimdi ben istemeseydim bu silahı sana vermezdim. Öyle değil mi? Şimdi gideceğimiz yerde beni aramak isterlerse sen mani olursun. Anlaştık mı? Anladım paşam. Buyurun.
Hadi biz araba verelim. Dur dur. Ne oluyor? Cenaze var. Bekleyelim. Meftaya ayıp olmasın. Hadi. Ne kadar çok seveni varmış bunun. Devam et. Kaybettik. Biliyordum. Bunun böyle olacağını biliyordum. Gelmene çok sevindim abla. Burada kendimi çok yalnız hissediyorum. Bu koca sarayda yalnızsın. Değilim. Ama senin yerini kimse tutamıyor. Abdülkadir Efendi nerede? Burada, odasında. Onunla konuşmam lazım. Geldiğimi haber verir misin? Ne konuşacaksın? Sen haber ver. Şehzadem, Beni görmek istemişsiniz. benim için yaptığınız iyiliğe teşekkür etmek istedim. Borcumu ödemişsiniz. Bir yanlışınız var. Ben böyle bir şey yapmadım. Bana şehzade ödedi dediler. Bildiğiniz üzere tek şehzade ben değilim. Söyleyecek başka bir şeyiniz var mı? Hayır, Hayırlı günler. hayırlı günler. Abla? Şehzade Abdülkadir değilse... Mehmet Selim Efendi mi? Olabilir. Handan Hanım'ın zevci değil mi o? Evet. Mehmet Selim çok düşünceliydi akşam yine. Kardeşini nasıl yola getireceğini düşünüyordur. Lakin beyhude uğraşır. Abdülkadir düzelmez. Bana yine onu düşünüyor gibi geldi. Süheyla'yı mı? Efsun. Süheyla Mehmet elimden alamaz. Ama Efsun... Kızım saçmalama yine. Ya gönlü kayarsa? Nereye gidiyorsun Handan? Handan! Şuna bak hala. Nasıl bu kadar benzeyebilir? Aynı gözler, aynı çehre. Defalarca bu resmi yırtıp atmayı, o kadının hayalini silmeyi düşündüm. Ama yapamadım. Şimdi ise kanlı canlı karşımda. Handan, kızım kendine gel artık. Bak bu halin, bu endişenle bebeğe de zarar vereceksin. Senin şu anda tek düşünmen gereken şey bebeğinizi dünyaya sağlıkla getirmek olmalı. Bu resim bu kitabın içinde solup gidecek kızım. Merak etme. Efsun çok yakında. Savaş bitince Abaza'ya ailesinin yanına geri dönecek. Umarım o vakte kadar bir daha karşılaşmazlar. Buraya sadece Pakize'yi ziyarete gelip gidecek. O kadar. Mehmet Selim'le bir araya gelmeleri için hiçbir sebep yok. O yüzden içini ferah tut benim güzel kızım. Ne olur. Tamam, gidebilirsin. Abdülhamit anlaşma için beni davet ediyor. Ne yapmamı istersiniz? Hünkârı bekletme. Hemen kalk git. Anlaşmayı imzala. Anlaşılan Abdülhamid'i mağlup ettiniz. Demek ki Abdülhamit iktisadı ve fabrikaları
insanların hayatından çok önemsiyor. Müsaadenizle. Sarayda görüşmek üzere. Anlaşmadan sonra Abdülhamit'le görüşeceğim. Mağlubiyetini yüzünde görmek istiyorum. Bu nedir bilir misiniz paşalar? Sanırım sabun taşı. Çok sert değildir. Lakin ateşe dayanıklıdır. Şeklini görüyor musunuz? Şehzadeliğim zamanında bir geziye çıkmıştım. Gece oldu, bir tekkeye girdim. Bir dervişle karşılaştım. Zorluklardan bahsettim gece boyunca. Sabah beni uğurlarken bu taşı verdi. Tam 40 yıldır yastık diye bu taşa yatmış. Taş kafasının şeklini almış. Taş erimiş paşalar. Taş erimiş. Bunu bağrı taş olanlar anlayamaz. Azimle bir işe karar verirseniz taşı da eritirsiniz, dağı da delersiniz. Şimdi bizim önümüze mani çıkartıyorlar. Fabrika kurmayalım diye. İşittik hünkârım. Bankalar borç tahvillerini 2 katına çıkarmış. Biz yine de ısrar ettik. Tüccarımız buna rağmen borçlandı. Yine de ısrar edeceğiz. Hakikate ısrar edeceğiz. Karşımıza ördükleri duvarları birer birer yıkacağız. Büyüyeceğiz paşalar. Memleketi mamur edeceğiz. Duyun umumiye bizden korkacak. Gelip borçların ödenme hususunu görüşmek isteyecekler. Biz de 7-8 yıla kadar duyun umumiyeyi def edeceğiz inşallah. İnşallah. Ardından belki kapitülasyonları kaldıracağız. Bunun için güçlü olmalıyız paşalar. Milletimizle, devletimizle, ordumuzla, ekonomimizle güçlü olacağız. Hünkârım, bazı havadisler duyuyoruz. Bu anlaşma afyon ticaretinin yolunu açacaktır. Yani serbest ticaret usullerinde, gümrüklerde, malların aranmasında zafiyet olacaktır. Bu da afyon ticaretini mümkün kılabilir. Paşa, bizim buna izin vereceğimizi mi düşündünüz? Tabii ki hayır hünkârım. O halde neyi dillendirirsiniz? Biz bu taşı boşa mı getirdik? Azmimizle inşallah olmayacak şey yoktur. Görüyorum Sultan Abdülhamit. Senin tahtından düşürüldüğün anı görüyorum. Bil, Kızıl Sultan, bil. Seni tahtından eden mimar benim. Suyu bıraktın mı? Bıraktım. Söğütlü. Adamı takip et. Biraz geç oldu. Lakin güç olmayacak inşallah. İmzaları atacağız. Lakin size sevineceğiniz bir havadis vereceğim. Hoş geldiniz İstanbulov Efendi. Hoş bulduk hünkârım. Buyurun. Buyurunuz, oturunuz. Bulgar Başvekili İstanbul. Anlaşmamıza Bulgarları da dahil ettik. Varna Limanı da serbest ticarete katılacak. Bizim için büyük bir kazanç olacak Sultan Hazretleri. Osmanlı yerine Bulgarlar anlaşmaya katılıyorlar. Osmanlı Devleti de garantör devlet olacak. Fakat hünkârım, daha önce bu şekilde konuşmamıştık. Biz bu anlaşmayı Osmanlı ile yapacağız diye kabul ettik. Merak etmeyiniz.
Sizin kazançlarınızda bir değişiklik olmayacak. Bizim yerimize Bulgarlarla ticaret yapacaksınız. Gümrük konusunda onlarla iş tutacaksınız. Hem sizi alakadar eden boğazlardan serbest geçiş değil miydi? Bu aynen korunuyor. Osmanlı boğazlardan geçişinize izin verecek. O zaman tamam. Çünkü bana verilen talimatlar bu hususa özellikle dikkat etmem yönündeydi hünkârım. O vakit anlaşmayı imzalayalım. Garantör devlet olarak imzalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzeller. Bizim de bir sürü atımız vardı Abazya'da. Bir tanesini babam hediye etmişti. Bembeyazdı atım. Saatlerce dolaşırdık onunla. Demek siz de ata binmeyi seviyorsunuz. Uzun zaman oldu. Dilediğiniz zaman atlardan birini sizin için hazırlarlar. Teşekkür ederim. Aslında buraya sizinle konuşmaya gelmiştim. Dinliyorum. Vaziyetimi hiç öğrenmemiş olmanızı dilerdim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Bana borcunuz yok. Ne ben, ne de siz. O mekana hiç gitmediniz. Efendim? Ne oldu? Kiliseyi su basıyor. Heroinlerin olduğu kısım. Çıkarmaya başladık. Size de haber vermeye geldim. Derhal çıkarın hepsini. Tamam. Heroin. Burada ne oldu? Bana bak papaz efendi. Bu heroini sakladığın için sen de ölmeyi hak ediyorsun ama papanla uğraşamayız. Ne yapacaksınız bunları? Yakacağız. Ama önce küçük bir yara izi bırakalım değil mi? Buyurun paşam. Oo, Fehim Paşa'mız gelmiş. Hemen yemekleri getirin. Yani ne yaptın, ne ettin? Beni sonunda masana oturtmayı başardın sevgilim. Benimle anlaşmak istediğinizi söylemişsiniz. Bit tabii ki sevgilim, bit tabii ki. Baktım ki yetenekli bir uşaksın. Ha bu arada... Kardeşim Fredo öldü. Ben de düşündüm ki sen bana uşaklık yapabilirsin. Ha? Hadi ama bir servis su da mı yok yahu? Bunlar son sözlerin olacak.